Petrol denilince akla gelen ilk şehirlerden biri. Türkmen, Kürt ve Arapların yoğun olarak yaşadığı Kerkük, bugünlerde protesto gösterileriyle yeniden gündemde. Daha önce bağımsızlık referandumu ve ilhak girişimleriyle gündem olan şehir neden önemli, ne yaşandı ve ne olacak sorularına yanıt arıyoruz. Ben Hikmet, başlayalım. Öncelikle ne oldu sorusunun yanıtına bakmamız gerekiyor. Kerkük'te bulunan bir bina tüm olayların sebebi olarak gösteriliyor. Öncelikle binanın Irak ordusuna ait olduğunu söylemeliyim. 2014'te terör örgütü DAEŞ'in ortaya çıkmasından sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı peşmergeler ordunun boşalttığı o binaya konuşlandı ve 3 yıl boyunca kentteki denetimi eline aldı. Ardından 2017'de sözde bağımsızlık referandumu ve Kerkük'ü ilhak etme girişimlerine karşı merkezi hükümet atağa geçti ve burada bulunan peşmerge güçlerinin varlığı sona erdirildi. Kürdistan Demokratik Partisi KDP, binadan çıkarılarak Kerkük Operasyonlar Komutanlığı haline getirildiğinde takvimler 2017'yi gösteriyordu. O günden bugüne söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden onlara verilmesi gerektiğini ileri sürüyorlardı. Bina geçtiğimiz günlerde boşaltılarak KDP'ye devredileceğine dair bir hazırlık sürecine girildi. Bu kararın altında imzası bulunansa Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani'ydi. İşte son günlerde gerçekleşen protestoların sebebi de buydu. Karargah önünde düzenlenen gösterilere Arap aşiretler, Türkmenler ve Asayip Ehlil Hak hareketi de destek verdi. Bölgedeki siyasi aktörlerin karşı karşıya gelmesiyle olaylar da çatışmaya dönüştü. 4 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi de yaralandı. Bunun üzerine kentte sokağa çıkma yasağı başlatılmıştı. Olay çıkaranlara operasyon başlatma talimatı da yine başbakandan geldi. 2017'den bu yana orduyla birlikte İran destekli Şii Haçlı Şabi milisleri de bu binayı kullanıyordu. Irak'ta devlet içinde devlet olmakla itham edilen grubun adını son yıllarda sıkça duymaya başlamıştık. O halde bu gruba bir parantez açalım. On binlerce silahlı gücü olan Haçlı Şabi 2016'da çıkarılan bir yasayla Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası oldu. Fakat ince bir çizgiyle emir komutanın dışında tutuldu. 2014'te terör örgütü DAEŞ, Irak'ın büyük bir bölümünü işgal edince tırnak içinde gönüllüler örgütlenmeye başladı. İsmi de Gönüllü Halk Birlikleri anlamına geliyordu zaten. Yapı olarak oldukça karışık olduğunu, İran-Irak Savaşı'nda İran tarafında yer alanların varlığını, hatta Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle Irak'ı işgal eden Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı direnen örgütlerin de yine bu grubun içinde yer aldığını bilmemiz gerekiyor. Örgütün kurulma fikrinin İran devrim muhafızlarından geldiğine dair baskın bir fikir birliği var. Onlar da İran'da kara, deniz, hava ve füze kuvvetleri olan büyük bir ordu. Hatta hatırlarsınız Amerika Birleşik Devletleri saldırısında ölen Kasım Süleymani, İran Devrim Muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanıydı. Çok geniş bir alanda ve kritik bir konumda olduğunu söyleyebilirim. Benzerliklerinin yanı sıra Haçlı Şabi'nin kurulmasından sonra İran'ın doğrudan destek açıklaması da var. Bina Kürtlerin ağırlıklı yaşadığı Seydere mahallesine yer alıyor. Fakat binayı Haçlı Şabi birlikleri karargah olarak kullanıyordu. Binanın önüne çadırlar kurdular ve Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapattılar. Bunun üzerine KDP güçleri binanın önüne kurulan çadırlara doğru yürüyünce ateş açıldı. Karşı çıkanlar arasında Türkmen gruplar da var. Fakat yaşanan çatışmaya taraf olmadıklarını biliyoruz. Aksine barış ve ortak irade alt başlığıyla açıklamaları mevcut. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde 5 milletvekiliyle temsil edilen Türkmenler, kardeşlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi için atılan adımlarda başı çekiyor. Irak genelinde 18 Aralık'ta yapılması planlanan il meclis seçimlerinin olduğunu da bu noktada hatırlatmış olayım. Kerkük'te tek Türkmen listesi olan Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesiyle seçime katılacaklar. Bu liste 9 Türkmen partiden oluşuyor ve 30 adayla seçime hazırlanıyorlar. Özellikle Kerkük sorununun çözümü için sundukları önerilerin başında özel statüyle yönetilmesi vardı. Bunun ana sebebi ise seçim dönemlerinde Kerkük'ün bir pazarlık malzemesi haline getirilmesi diyebilirim. Tartışmalı kent yakıştırmalarının yapıldığı şehir birçok etnik grubun yaşadığı ve uzlaşmadan uzak bir çizgide konumlandırılıyor. Bir de tartışmalı bölgelerin statüsüyle ilgili Irak Anayasası'nın 140. maddesi var. Buna göre Kerkük, Diyala, Musul gibi tartışmalı bölgelerde Saddam Hüseyin ve 2003 sonrası yaşanan demokratik değişiklik normalleştirilecek ve o bölgelerde nüfus sayımı yapılacaktı. Sonuca göre ise referandum yapılacak ve bölgenin kime bağlanacağına karar verilecekti. Ya merkezi yönetime ya da Irak Kürt bölgesel yönetimine. Anayasaya göre tüm bunların 2007'ye kadar gerçekleşmesi gerekiyordu. Türkmen, Kürt ve Arap siyasi temsilcilerden oluşan komisyonlar hiçbir sonuca varamayınca
çözüm için sunulan bu öneri de rafa kalkmış oldu. Kürt siyasi liderler Kerkük'ün statüsünün belirlenmesi için 140. maddenin işletilmesini önerse de Türkmen ve Araplar hukuken bunun mümkün olmadığını savunuyor. Peki Kerkük'ün statüsü hakkında kim hangi tarafta? Irak Anayasası'ndaki 140. madde Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te yapılacak nüfus sayımı esas alınarak kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilmesini öngörüyordu kısaca. Ancak bu madde hiç uygulanamadı. Merkezi hükümet Kerkük'ü Bağdat'a bağlamak isterken Kürtler Kerkük'ün Kürt bölgesine bağlanmasını talep ediyor. Türkmenlerse özel statüye ya da merkezi hükümete bağlanmasını talep ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgal etmesinin ardından onların inisiyatifinde hazırlanan bir anayasa olduğunun altını çizmemiz lazım. Bu yasada bir açık olduğunu düşünenlerin sayısı hiç de azımsanacak boyutta değil. Yasada geçen Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te yapılacak nüfus sayımı cümlesi kilit nokta diyebilirim. Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin sayısı iddia edildiği gibi milyonlarla mı ifade ediliyor peki? Eski Irak Türkmen sözcüsü Ali Mehdi'nin 2008'de yaptığı bu açıklamaya kulak kabartmamız gerekiyor ki bugün yaşananları doğru tahlil edebilelim. 2003'ten önce Kerkük'ün nüfusu 800 bindi. Şimdi 1 milyon Kürt göçmen dedikleri işte bu. Saddam Hüseyin Kerkük'ten Kürtleri çıkartmıştı. Bu doğru ama bu kadar mı çıkarmıştı? Saddam Kerküklü olmayan ve askerliğini yapmayan Kürtleri çıkarmıştı ve sayısı da gelenlerle kıyaslanmayacak kadar cüz'iydi. Sadece 5000 aile çıkarılmıştı. Oysa şimdi Kerkük'e getirenlerin sayısına bir bakın. Bırakın Irak'ı, İran'dan bile Kürtler getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Irak Merkezi Hükümeti ve İKYB ortaklığında Peşmerge'nin DAEŞ'le mücadele adı altında Kerkük'te uzun yıllardır girişimleri olduğu bir sır değil. Bunun son örneği işte bugün yaşananlar. Daha önce yapılan referandumda yine gözlerin bölgeye çevrilmesine neden olmuştu. 2017'ye kadar Kürt yönetiminin hakimiyetinde olan Kerkük'ten birçok Türkmen'e kenti terk etme yönünde baskılar yapıldı. 2017'de referandum krizinin patlak vermesiyle Bağdat yönetimi müdahale etti ve bir düzen kurulması için adımlar atıldı. Sonuç olarak Peşmerge'nin varlığına son verilmişti. Kerkük neden önemli? Belki de tüm bu yaşananları anlamlandırmak için bu soruyu sormamız gerekiyor. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin bölge için söylediği Kerkük, Kürtlerin Kudüs'üdür sözü önemini anlamamıza yardımcı olacaktır. Bağdat yönetimi ve Kerkük arasında çözülemeyen sorunlar ve bunların belli aralıklarla gündeme gelmesi, bölgenin çözümden uzak bir siyasi manevra alanı olmasının en büyük sebepleri arasında sayılabilir. Bir de petrol boyutu bulunuyor haliyle. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre Kerkük'ün 25 kilometre kuzeybatısında Havana, Bay Hasan, Baba Gürgür, Habbaz ve Cumhur olmak üzere 5 büyük petrol sahası var. Bunların toplam kapasitesi 9 milyar varil petrolün üzerinde ve bu da Irak petrolünün yaklaşık %18'ine tekabül ediyor. Irak Petrol Bakanlığı'nın verilerine bakacak olursak 5 büyük petrol sahasının günlük üretim kapasitesi ise 340 bin varile yakın. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 2007 tarihinde yürürlüğe giren doğalgaz ve petrol yasasıyla Bağdat'taki Irak hükümetinden bağımsız olarak uluslararası petrol şirketleriyle anlaşmalar imzalamıştı. Irak Federal Yüksek Mahkemesi Şubat 2022 tarihinde bu yasanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Öncesinde günlük üretilen ortalama 150 bin varil boru hatları üzerinden taşınarak ihraç ediliyordu. Şu an bu üretim Irak rafinelerine gönderiliyor. Günlük 30-70 bin varil petrol çıkarma kapasitesine sahip olan bu sahalarda yüzlerce petrol kuyusu var ve her kuyu günlük yaklaşık 1000 varil petrol çıkarabiliyor. Kerkük petrol sahalarından çıkarılan ham petrolden yapılan ihracatın dışında kalan miktarın bir kısmı depolanırken kalan kısmı da ülkenin mazot, benzin ve diğer yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılıyor. Bu habere bakarsak petrol üzerinde sayılabilecek yeni girişimler ve bu sürecin aslında bir güç savaşı olduğunu söylememiz mümkün. Büyük bir petrol sahası var ve Peşmerge için buralar hayati öneme sahipti. Kerkük'ü DAEŞ'in saldırılarından koruma gerekçesiyle 3 yılı aşkın bir süre bu petrol İKB'ye denetiminde kalmıştı. Yaklaşık 44 milyon nüfuslu ülkede 150 milyar varil petrol rezervi var. Kerkük'ün yeri ise en eski ve en zengin petrol kuyularına sahip olması. Bir anekdot ekleyelim. Tarihi kaynaklara göre Kerkük'te ilk petrol 1927'de Türkiye Petroller Şirketi tarafından bulunmuştu. Bu şirketin adı daha sonra Irak Petroller Şirketi olarak değişmişti. Kerkük'ün nüfusu 1920'de yapılan sayımda 92 bin civarındaydı. Mevcut nüfusun 50 bininin Türklerden oluştuğu tespit edilmişti. Osmanlı Devleti arşivlerine baktığımızda da nüfus çoğunluğunun Türk, en fazla konuşulan dilin de yine Türkçe olduğu biliniyor.
Günümüzde Kerkük nüfusunun 2 milyona yaklaştığını görüyoruz kaynaklardan. Arap dünyasını tek bir devletle birleştirme amacıyla kurulan Baas Partisi 17 Temmuz 1968'de askeri darbeyle hükümeti ele geçirince Kerkük Araplaşmaya başladı. Burada yaşayan Türkler ve Kürtler bu süreçte büyük zarar gördü. Baas Partisi şehrin adını Kerkük'ten Temim'e çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgal etmesiyle kentte oluşan otorite boşluğundan yararlanan Kürdistan Demokratik Partisi bunu kullanarak kontrol gücünü artırdı. Bu süreçte yoğun bir Kürt göçü de böylece başlamış oldu. Kerkük valisi Said El-Cuburi, kentteki Ortak Operasyonlar Komutanlığı güçlerinin kullandığı binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne teslim edilmesi kararının ertelendiğini ve göstericilerin protestolarına son verildiğini açıklamasıyla tansiyon düşmüş olsa da sorunun çözülmediğini belirtmeliyim. Son olaylar karşısında Türkiye'nin tavrı da önemliydi. Elbette burada Kerkük'ün huzur ve istikrarına doğrudan bir destek mevcut. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz açıklaması yaptı. Tüm kesimlerin eşit bir şekilde temsilinin sağlanması ve idareye katılımı Türkiye'nin Irak politikasının ana unsurunu oluşturuyor desem abartmış olmam. Elbette burada Türkmenlerin hak ve menfaatlerinin korunması da en belirgin çizgisi diyebiliriz. Ben ne düşünüyorum? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Kerkük'ün statüsü henüz netleşmiş bir konu değil. Bölgede çeşitli nüfus atakları yaşansa da tam bir hakimiyetten bahsedemiyoruz. Burayı çok farklı etnik ve mezhepsel grupların yaşadığı zengin petrol kaynaklarına sahip stratejik bir kent olarak tanımlayabilirim. Saddam Hüseyin'in ardından ülkenin 2005'te kabul edilen anayasasına göre 2007'ye kadar bu statü netlik kazanacaktı. Fakat 2023'e geldiğimizde hala gerçekleşemediğini görüyoruz. İKBY'nin 25 Eylül 2017'de sözde bağımsız referandum düzenlemesi ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından merkezi hükümete bağlı güçler kentin kontrolünü ele geçirdi. Buradan da şunu anlıyoruz. Merkezi hükümet burada bağımsız bir görüntü çiziyor gibi görünse de aslında bölgedeki en önemli söz sahibi olduğunu zaman zaman hatırlatan hamlelerden kaçınmıyor. Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin Ekim 2017'de Peşmerge'nin elinde tuttuğu tartışmalı bölgelerin tümüne operasyon düzenlemesi bize bunu kanıtlıyor. Kerkük'teki Kürt siyasi partiler içinde en güçlü siyasi ve askeri nüfusa sahip Kürdistan Yurtseverler Birliği bu operasyonun başlatılmasından kısa bir süre sonra peşmergelerini kentten tamamen çekmişti. Aslında otoritenin tam anlamıyla sağlanması halinde bölgenin kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması mümkün diyebilirim. Peşmergenin Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler karşısında çatışmadan çekilmesi de altı çizilmesi gereken bir diğer konu. İKBY'de tartışmalara neden olan bu hamle siyasi partiler arasında ihanet suçlamalarına kadar ulaşmıştı. Fakat bugün İKB'nin aldığı tavra bakarsak Peşmerge'nin kente geri dönmesini istiyor diyebilirim. Bu da ihanet söylemlerini boşa düşürüyor. Sözün kısası Kerkük'te yakın bir gelecekte bir çözümden bahsetmemiz zor. Bölgesel dengeler, nüfus ve belki de en önemlisi petrol nedeniyle buranın istikrara kavuşturulmaması isteniyor da olabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Petrol denilince akla gelen ilk şehirlerden biri. Türkmen, Kürt ve Arapların yoğun olarak yaşadığı Kerkük, bugünlerde protesto gösterileriyle yeniden gündemde. Daha önce bağımsızlık referandumu ve ilhak girişimleriyle gündem olan şehir neden önemli, ne yaşandı ve ne olacak sorularına yanıt arıyoruz.